Zaman makinesiyle 50 bin yıl önce Avustralya kıyısına adım attığınızda sizi ilk karşılayan ne sıcak hava ne de uçsuz bucaksız manzara olur. Çığlıkların olması gereken yerde derin bir sessizlik vardır. Çünkü bu antik topraklarda yaşayan hayvanlar günümüzdeki tehlikeli türlerin bile yanında birer evcil hayvan gibi kalır. O devasa okaliptüs ağaçlarının gölgesinde bir kamyon büyüklüğünde bir yaratık sizi soğuk ve hesapçı gözlerle izliyor. Zehri bir düzine fili öldürebilecek kadar güçlü. Günümüzde örümcekleri, yılanları ve insan yiyen timsahlarıyla bilinen Avustralya, bu kıtada o dönemde yaşayanlarla karşılaştırıldığında adeta bir hayvanat bahçesi. Evrimin yeryüzündeki yaşamı ne kadar korkunç hale getirebileceğini görmek için yarıştığı bu dönemde Avustralya yarışı kazanıyordu. Bilimsel adı Varanus priscus olan Megalania ile tanışın. Bu isim antik monitör kertenkelesi anlamına geliyor. Ancak bu nükleer bombaya büyük bir maytap demek gibi bir şey. 7 metre uzunluğundaki bu kabus modern komodo ejderlerini şirin küçük kertenkelelere benzetiyor. Bir okul otobüsü büyüklüğündeki bu kertenkele tırtıklı biftek bıçakları gibi dişlere ve zehir bezlerine sahipti. Megalania hantal bir yaratık değildi. Yaklaşık 11 kilometre saat hıza ulaşabiliyordu. Bu o kadar da hızlı değil diye düşünebilirsiniz. Ancak bu, sizin koşabileceğinizden daha hızlı ve bir araba kadar ağır olan bir yaratıktı. Bu canavar, ağaçlara tırmanabilen, yüzebilen ve saldırmadan önce hareketsiz bekleyebilecek kadar sabırlı, çeyrek tonluk bir yırtıcıydı. Fosil kanıtları bu canavarların rastgele katiller değil hesaplı avcılar olduğunu gösteriyor. Dişlerindeki kemik kırılmasına bağlı aşınmalar ve büyük beyaz köpek balıklarınınkine yakın ısırma güçleri onların birkaç ton ağırlığındaki dev keseli hayvanları avladığını ortaya koyuyor. Megalania sadece öldürmüyor, avını sistematik bir şekilde parçalıyordu. Eğer Megalania, tarih öncesi Avustralya'nın ejderhasıysa, o zaman Thylacoleo carnifex onun baş düşmanıydı. Bilim insanları fosillerini ilk bulduklarında böyle bir avcının varlığına inanamamışlardı. Bir Afrika aslanının ısırma gücünü, bir leoparın pusu taktiklerini ve bir wombat'ın anatomisini birleştiren bu yaratık, tam anlamıyla evrimin tüm kurallarını altüst ediyordu. Keseli aslan olarak da bilinen bu hayvanın aslanlarla hiçbir akrabalığı yoktu. Kanguru veya koala gibi bir keseliydi. Ancak evrim onu saf bir avcı çılgınlığına dönüştürmüştü. Ataları barışçıl otçullardı. Ancak Thylacoleo'nun soy ağacı yırtıcı bir canavara evrilerek sert bir sola dönüş yapmıştı. Bu yaratıkta dikkatinizi çekecek ilk şey boyutu değil, dişleriydi. Çoğu etoburun aksine Thylacoleo'nun fil dişi hançerlere benzeyen devasa kesici dişleri vardı. Ancak asıl dehşet gösterisi ağzının arkasındaydı. Kemikleri peynir gibi kesebilen makas benzeri azı dişleri. Bilim insanları Thylacoleo'nun yaşayan tüm memeliler arasında en güçlü ısırma gücüne sahip olduğunu hesapladı. Ağırlık olarak kendisinin 2 katı büyüklüğündeki bir aslandan bile daha fazla ezme gücüne sahipti. Ancak keseli aslanın en güçlü silahı ağzında değil, ellerindeydi. Ön patilerinde 15 santim uzunluğa kadar uzayabilen, çakı bıçağı gibi açılan, baş parmak pençeleri vardı. Bunlar tırmanma veya savunma için değil, avlarının karınlarını deşmek için tasarlanmış ölümcül araçlardı. Thylacoleo, modern büyük kedilerin aksine hız üzerine kurulu değildi. Ağır ve kaslı yapısıyla bir pusu avcısıydı. Güçlü bacakları ve geniş patileri sayesinde 130 kilogramlık gövdesiyle ağaçlara tırmanabiliyordu. Mağara duvarlarında bulunan izler, bu yırtıcıların avlarını, yavrularını barındırdıkları kayalık sığınaklara kadar sürüklediklerini gösteriyor. Thylacoleo, sadece başarılı değil, aynı zamanda baskındı.
Eğer yırtıcılar korkutucuysa avlarıyla karşılaşana kadar bekleyin. Diprotodon optatum sanki biri bir wombat'ı alıp ona 1 milyon yıl boyunca steroid vermiş gibiydi. 3 metre uzunluğunda ve 2 tondan fazla ağırlıktaki bu hayvan, yeryüzünde yaşamış en büyük keseliydi. O, tüylerle kaplı canlı bir buldozerdi. Diprotodon sadece büyük değil, aynı zamanda tuhaftı. Sadece kafatasları bile o kadar büyüktü ki ilk Avrupalı yerleşimciler onları su yalağı olarak kullanmışlardı. Endüstriyel makineler gibi çalışan öğütücü dişleri ağaçların kabuklarını soyabiliyor, güçlü patileri bir arabayı saklayabilecek kadar büyük çukurlar kazabiliyordu. Bu hayvanlar neredeyse her türlü bitkiyi yiyebiliyordu. Hatta bütün ağaçları bile. Diprotodon sürüleri, canlı toprak koruyucuları gibi manzaraları dönüştürüyordu. Bitki örtüsünü temizliyor, devasa çukurlar kazıyor ve tüm ekosistemleri yeniden şekillendiriyorlardı. Fosiller, bu devlerin aileler halinde dolaştığını ve yavrularını korumak için etrafında savunma bariyerleri oluşturduğunu gösteriyor. Dev keseli hayvanlar büyüdükçe ve daha kalın deriler geliştirdikçe, Thylacoleo ve Megalania gibi yırtıcılar da daha güçlü silahlar ediniyordu. Diprotodon fosillerindeki pençe izleri, bu savaşların gerçekten yaşandığını kanıtlıyor. Avustralya'nın Pleistosen dönemi, devasa boyutlardaki kabuslarla doluydu. 2 metre boyunda, 200 kilogramlık, uçamayan kuşlar olan Genyornis newtoni. 2 metreden uzun ve insana benzeyen kangurular olan Procoptodon goliath ve kara timsahı gibi avlanan Palimnarchus gibi canavarlar. Milyonlarca yıl boyunca bu ekosistem Avustralya'da gelişti. Ancak her şeyi bitirecek bir olay yaklaşıyordu. Yaklaşık 350 bin yıl önce Avustralya yavaşça kurumaya başladı. İç kesimlerdeki büyük göller küçüldü. Ormanlar izole bölgelere çekildi ve otlaklar yok oldu. Bu, yüz binlerce yıl süren yavaş bir boğulmaydı. Su kaynakları azaldıkça ve bitki örtüsü değiştikçe, Megapona adı verilen bu dev hayvanlar giderek daralan bir yaşam alanında sıkışıp kaldı. İnsanlar Avustralya'ya yaklaşık 65 bin yıl önce geldiler. Bazı bilim insanları hızlı bir yok oluşun yaşandığını iddia etse de bu ilişki karmaşıktı. Arkeolojik kanıtlar ilk Avustralyalıların bu canavarları avladığını gösteriyor. Ancak aynı zamanda sürdürülebilirliği anlayan zeki avcılardı. Son yok oluşlar sadece aşırı avlanmadan kaynaklanmadı. İklim değişimi, yaşam alanı kaybı ve insan etkisi son megaponanın hayatta kalamayacağı mükemmel bir fırtına yarattı. Yaklaşık 40 bin yıl önce devlerin çağı sona ermişti. Bugün Avustralya'nın tarih öncesi kabuslarından geriye sadece parçalar kaldı. Ancak tuzlu su timsahları ve büyük monitör kertenkeleleri dev sürüngen yırtıcıların son yansımalarıdır. Kızıl kangurular ve wombatlar devasa akrabalarının genetik mirasını taşır. Ancak bir zamanlar kaplanların olduğu yerde yaşayan ev kedilerinin gölgesi durumundadırlar. Megapona'nın hikayesi sadece tarih öncesi canavarlardan ibaret değil. Ekosistemlerin nasıl yükselip alçaldığı, türlerin değişime nasıl uyum sağladığı ve en mükemmel şekilde evrimleşmiş yırtıcıların bile dünyaları çok hızlı değiştiğinde nasıl yok olabildikleriyle ilgili. Hızlı iklim değişikliği ve yok oluş çağında Pleistosen'in hayaletleri hem bir uyarı hem de hayranlık uyandırıcı bir durum sunuyor. Bugün Avustralya'nın ıssız bölgelerinde rüzgarlar fısıldıyor. Sessiz bir gecede dikkatlice dinlerseniz dev patilerin taşlara vuran sesini neredeyse duyabilirsiniz. Ve bir an için Avustralya'nın neden dünyanın en korkutucu yeri olduğunu hatırlarsınız.